Evet arkadaşlar, çok etkili bir çupra takımı söyleyeceğim size arkadaşlar. Spinde de kullanabilirsiniz, uzun mesafede de olur. Ortalama 90 gram kurşun var diyelim. Delikli kurşun arkadaşlar. Bu beden misinanız zaten. Güvendiğiniz şok oluyor zaten bu genelde. En öndeki. Şok olduğu için de daha kalın olacaktır ve sağlam olduğu için de güvenebilirsiniz. Dilerseniz boncukta takabilirsiniz. Şimdi bedeni geçirdik. Makineden geliyor bu. Bedeni geçirdik arkadaşlar. Hemen arkasına bir boncuk atalım. Ben normalde pek atmıyorum ama atmanızda yarar var. Boncuğu attık arkadaşlar. Düğme vurmaması için arkadaşlar atıyoruz. Sonra bağlantıyı yapıyoruz. Bir tane fırdanı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Beş-altı tur attıktan sonra bunu içinden geçiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar oluşan deliğin içinden bunu geçiriyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Çekiyorsunuz. Evet, tuttu. Şimdi bedenimizin kılçığını kestik. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Tamamlandı şu anda. İkinci olarak takım. Takım için arkadaşlar şu şekilde iğneler kullanabilirsiniz. Bunların kısa çapraz pala dövülmüş sağlam bir iğnedir. Çok bilindik bir marka bu iğne, bilirsiniz halbuki. Şimdi çok uzun uzadıya yapmayacağım ama şu kadarını söyleyeyim. Florokarbon kullanıyorsunuz. Ben bunu kadrana sığması için kısa kullanacağım. Ama bu arkadaşlar 1 metreden aşağı olmasın arkadaşlar. En az 1 metre. İğnemizi aldık. Geçirdik. En az 5-6 tur atın arkadaşlar. Kanalda birçok bağlantı videosu bulabilirsiniz. Ben şu an öylesine bağladım. Islatmadım da. Görmeniz için ıslatmakla falan uğraşmıyorum arkadaşlar. Evet. Sağlam dolu zaten. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi buraya hemen fırdanın bitim yerine bunu da entegre ediyorsunuz. Dediğim gibi 5-6 turdan aşağı atmayın. Şöyle yalandan bağladım ben. Kanalda birçok bağlantı videosu var, bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok detaylı, kapsamlı içerik koydum bu arada. Bunu da bağladık arkadaşlar. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Bu gezerli takım arkadaşlar. Sonsuz gezerli. Yani hayvan yemi aldığı zaman ne oluyor? Bu şekilde ilerliyor. Çupra avında mükemmel sonuç verir arkadaşlar. Bir de şöyle bir öteki türlü var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu da yine çupra avlarında kullanılan, sık kullanılan bir yöntem. Evet, bir de öteki yöntem var demiştik. Onu da göstereyim arkadaşlar.
Kurşun burada arkadaşlar. Bu makinenizden gelen beden. Bedene öncelikle bir klips takıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bedenimize klipsi takıyoruz arkadaşlar. Buradan geçiriyorsunuz. Sonra tekrar oluşan delikten çekiyorsunuz. Evet. Evet. Şöyle çakmakla yakabilirsiniz. Bu tamam arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen kurşunumuzu alıyoruz. Bunu entegre ediyoruz arkadaşlar. Taktık. Olta bedeni, klips, hemen arkasında kurşun. Son olarak şuraya arkadaşlar yine fluorokarbon misine ile evet bağlantımızı yapıyoruz. Arkadaşlar tercihen 1.0 iğne. Yani avlanacak hayvanın boyutuna göre iğne kullanacaksınız arkadaşlar. Seçim biraz da size kalmış. En az 6-7 tur çevirmeyi unutmayın. Ben şu an göstermek için bağlantı kuruyorum. Sağlıklı bağlantılar istiyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi kanalda birçok örneği var. Islatmadan yapmayı da unutmayın. Son olarak arkadaşlar buradaki fır döndüğü de buranın bağlantısını yapıyorsunuz. Evet, buradaki fır döndüğü de buranın bağlantısını hemen yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben fazla tur atmıyorum. Siz en az 6 tur atın arkadaşlar. Oturdu. Evet arkadaşlar, şimdilik böyle gösterdim size. Sistem bu arkadaşlar çünkü. Evet. Beden geliyor. Fır döndü geliyor. Fır döndülü klips yani. Beden, fır döndülü klips geliyor. Hemen arkasına fır döndüye bağlanmış olarak iğnemiz geliyor. Evet arkadaşlar, takım bu şekilde. Makineden gelen beden, arkasına fır döndülü klips, kurşunumuz geliyor ve fır döndüden gelen 1 metre uzunluğunda, kadrana sığması için ben yine kısa yaptım, 1 metre uzunluğunda saçağımız bu şekilde. Takım tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bu kurşuna kesinlikle karışmaz bu, kolay kolay. Ortalama 0.40'tan yapın, 0.35'ten yapın arkadaşlar. 0.30, 0.35 bunlar karışmayacaktır arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.